Disneyland Paris'in kalbi. Sandığınızdan çok daha fazlasını saklıyor. Main Street, USA üzerinde yürürken gözlerinizin size kusursuz bir illüzyon sunduğunu biliyor muydunuz? Şatoya doğru her adım attığınızda yol uzuyor, geri döndüğünüzde ise şaşırtıcı bir şekilde kısalıyor. Bu yürüyüşünüzden kaynaklanan bir durum değil. Disney Imagineering ekibinin sizi hikayenin içine çekmek için özenle tasarladığı son derece sofistike bir optik kurgu. Peki, o cadde boyunca yayılan taze kurabiye kokusunun tesadüf olmadığını biliyor muydunuz? Smellitizer sistemi bu atmosferin görünmeyen mimarlarından biri. Railroad dosyamızda detaylandırdığımız bu mühendislik harikasının burada Main Street'in duygusal atmosferini nasıl tamamladığını bu kez bambaşka bir açıyla göreceğiz. Hatta ilk Disneyland Paris videomuzda konuştuğumuz gibi bazı geçitler sizi sadece yağmurdan korumakla kalmaz, tarihin derinliklerine götürür. Bazı kapılar ise sadece mağazalara değil, bambaşka bir dünyanın içine açılır. İşte tüm bu görünmez mekanizmalarıyla Main Street dosyasını açıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Herkese merhabalar. El Gran Explorer'a hoş geldiniz. Buradaki mimari sırrın adı Forced Perspective. Disney Imagineer ekibi insan gözünün derinlik algısını kusursuz şekilde yönlendiren bir sistem kullanıyor. Binalar şatoya doğru yaklaştıkça zemin katlardan çatı katlarına kadar her ölçek kademeli olarak küçülüyor. Birinci katlar insan ölçeğindeyken yukarı doğru çıkıldıkça kat yükseklikleri orantılı olarak daralıyor. Bu teknik zihnimizi binaları olduğundan çok daha yüksek ve caddenin kendisini olduğundan çok daha uzun algılamaya yönlendiriyor. Siz şatoya doğru her adım attığınızda perspektif sizi aslında olmayan bir derinliğin içine çekiyor. Siz sadece caddede yürümüyorsunuz. Zihniniz için tasarlanmış 3 boyutlu bir hikayenin içinde ilerliyorsunuz. Main Street'in kapısından girdiğiniz anda gerçek dünya tamamen geride kalır. Burası Walt Disney'in hafızasındaki Marcel'in kasabasının duygusal bir iz düşümü. Sonuç olarak yol olduğundan daha uzun, yapılar daha görkemli, şato ise erişilemez bir ihtişamda algılanıyor. Bu yalnızca bir perspektif oyunu değil, algının ustalıkla yönlendirilmesi. Gün sonunda geri dönerken ise Imagineer ekibi gün boyu süren o yorgunluğu hafifletmek adına perspektif kurgusunu tersine çevirerek yolu sizin için daha akıcı ve kolay bir hale getiriyor. Bu, ziyaretçi konforunu merkezine alan en üst düzeyde planlanmış bir mimari strateji. Railroad istasyonunun olduğu meydandan giriş yapıyoruz ve işte karşımızda parkın kalbine uzanan o ikonik yol, Main Street, USA. Bu büyüleyici cadde giriş kapısından başlayıp doğrudan Cinderella Castle'ın ihtişamlı silüetine doğru uzanan o ana hattın ta kendisidir. Bu yolun sonunda ise tam merkezde Partners Statue ve The Hub bizi karşılıyor. Burası diğer tüm bölümlere yani Adventureland, Fantasyland ve Tomorrowland'e açılan ana kavşak noktasıdır. Main Street statik bir dekor değil, yaşayan bir sahne. Gün içinde nostaljik araçlar caddede süzülürken belirli saatlerde tüm atmosfer dönüşüyor. Disney Stars on Parade başladığında burası artık sadece bir cadde değil, devasa bir gösteri alanına evriliyor. Bu deneyimi en güçlü şekilde yaşamak için geçit töreninden 30 ila 45 dakika önce konumlanmanızı öneriyoruz. Özellikle şatoya yakın noktalar görsel anlatının zirve anlarını sunuyor. Main Street'in vitrinlerinin ardında çoğu ziyaretçinin gözünden kaçan ayrıcalıklı deneyimler gizli. Karakter yemekleri bunların başında geliyor. Burada yemek yalnızca bir araç. Asıl deneyim karakterlerle birebir kurulan o özel etkileşim. Ancak bu dünyaya erişim spontane değil. Rezervasyonlar haftalar öncesinden tükeniyor. Disneyland Paris uygulaması üzerinden erken planlama yapmak bu deneyimin tek gerçek anahtarı. Paris'in değişken havasına karşı geliştirilen en zarif çözümlerden biri ise Liberty Arcade. Main Street'e paralel uzanan bu kapalı geçit sizi yağmurdan koruyarak şatoya kadar kesintisiz bir yürüyüş sunuyor. Burası yalnızca bir geçit değil, detaylı bir hikaye anlatımı ve tarihsel referanslar barındıran işlev ve atmosferin kusursuz birleşimi.
Main Street'teki en etkileyici detaylardan biri, çoğu kişinin sadece vitrinden izleyip geçtiği cam ustalarıdır. Mağazanın içine girer girmez önce vitrini değil, üretimi görüyorsunuz. Camı nefesle, ateşle ve sabırla şekillendiren usta, küçük bir sahnenin merkezinde çalışıyor. Hemen yanında Mickey ve Minnie'nin camdan minyatürleri parlıyor. Onların ardından cam gül, anahtar ve benzeri zarif objeler geliyor. Raflarda ise Walt Disney dünyasından akıllara kazınmış figürler, rengarenk şekerler ve satışa hazır koleksiyon parçaları özenle sergileniyor. İşte tam burası. Disneyland Paris'in en popüler duraklarından biri olan Main Street Confectionery. Gördüğünüz bu rengarenk şekerleme duvarı sadece bir dekor değil, aynı zamanda kendi zevkinize göre bir karışım oluşturabileceğiniz gerçek bir pick and mix noktası. Burası nostaljik atmosferi ve sunduğu eşsiz lezzetlerle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Forced Perspective ile tasarlanmış o görkemli caddenin büyüsü içerideki bu renk cümbüşüyle birleşince ortaya oldukça etkileyici bir deneyim çıkıyor. Disney ve Co mağazasındaki tavandan sarkan dev balonlar sizi eski bir Luna Park'ın içine taşıyor. İçerideki o Tickets yazılı geçiş alanı ise bilet gişelerini gerçek dünyadan ayrılıp başka bir evrene geçişin sembolü olarak yeniden konumlandırıyor. Siz de farkında olmadan bir eşikten geçiyorsunuz. Sıradan bir mağazadan değil, yeni bir hikayenin içinden çıkıyorsunuz. Main Street, Walt Disney'in mutluluk kavramını somutlaştırdığı yer. Gün sona erdiğinde ışıklar yanar, Tales of Magic başlar ve siz artık bir hikayenin içinde, o anlatının merkezindesiniz. Ve unutmayın, burada hiçbir şey tesadüf değil. Eğer bu büyüleyici dünyanın perde arkasındaki Magic anlarını merak ediyorsanız, videonun sonundaki linkten tamamını izleyebilirsiniz. Bu illüzyonun anatomisi ilginizi çektiyse, bu yolculukta bize eşlik etmeyi unutmayın. Ekip olarak hazırladığımız daha çok keşfimiz var. Siz Disneyland Paris'in en çok hangi gizli köşesini keşfetmek isterdiniz? Yorumlarda buluşalım. El Gran Explorer'ı izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Disney Tales of Magic.